Selamun Aleyküm. Ağzı salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تؤخر وهن الصلاة إذا أتت وجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجد كفوا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, üç şey geciktirilmez. Yani buna dikkat etmek lazım. Keyfine göre değil yani bunların vakti gelen namaz. Namaz geldi mi onu geciktirmeyeceksin. Bunlar geciktirilmez. Yani mühim şeylerdir bunlar. İkincisi hazır bulunan cenaze namazı. Cenazeyi de hazır olduğu vakit namazını kılıp defnetmek, o da daha afzaldır, daha iyidir. Bazıları uzak geciktiriyorlar. Ya, biri gelecek, şu gelecek, bu gelecek diye bekletiliyor. Olmaz. Cenaze hazır oldu mu meyitin ikramı acele defnidir. Ve kadının kendine münasip birini bulması halinde onun da evlenmesi. Yani talip olursa vakti gelince evlenme şahına gelip de iyi bir insan gelip de istediği vakit onu verin. Yani hiçbir şey getirmeyin yani. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykum bi zikri rabbikum ve sallu salatukum fi evveli vaktikum fe innallâhe azze ve celle yudâif lekumul ecr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rabbinizi zikrinden geri kalmayın. Yani Allah'ı daim hatırlayın, zikredin ve namazlarınız vaktinin başlangıcında kılın. Namaz, ezan okundu mu evde olan hanımlar evde kılacak. Dışarıda olan insanlar cami varsa, cemaat varsa onlarla kılsınlar. Olmasa gene vaktin başında kılsınlar diyor. Şüphesiz ki Allah böylece hesabını iki kat olarak verir. Yani vaktinde kılınan, ilk vakta kılınan namaz ecri daha sonra kılınandan iki mislidir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fadl salatul vakt fil evvel fil salah al ahir ka fadl al ahir ala dünya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vaktinin başlangıcında kılınan namazın vaktinden sonra sonunda kılınan namaza olan üstünlüğü ahiretin dünyaya olan üstünlüğü gibidir. Yani o kadar dünyanın üstünlüğü hiçbir şeydir ahiretin yanında. Bu da yani vaktin geçirmeden yani aynı namaz ezan okunduktan sonra kılınan namazdan sonra öteki ezan vakit çıkana yakın kılınan namazdan fazileti o kadar dünya ahiret gibidir yani. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-vaktil evvel mine's-salah ridvanullah vel-vaktil ahir affullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vaktin başlangıcında kılınan namaz Allah'ın rızasına, vaktin sonunda kılınan namaz Allah'ın affına vesiledir. Yani rızası çok mühimdir. En son kalan da affına vesile olur. Bunlar yani daha namaz vaktini geçirip de kazaya kalmadığı halde böyledir namazın fazileti. Artık namaz ihmal edip de sonra kılarım, şimdi yoldayım, beldeyim falan deyip de kazaya bırakılan namaz çok büyük bir kayıp olur Müslüman insana. Onun sevabını geri alamaz. Onun için bu altın mücevher bulmuş gibi onları muhafaza etmek vaktini lazım. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tuakhiru salâ li ta'am ve la li gayrihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namazı yemek veya başka bir şeyden dolayı geciktirmeyin.
Namazı kılın, ondan sonra bütün işlerinizi yapın. Namaz 5-10 dakikada yaparsınız. Ondan sonra yemeğe oturup ya olursa başka işlerle meşgul olursanız olabilir. Ya sonuna yetişirsiniz vaktin ya kaçırırsınız. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tezâl ümmeti alel fıtrah mâ lem yeakhirul mağrib ilâ iştibâkin nücûm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin akşam namazını yıldızlar ortaya çıkıncaya kadar geciktirmediği müddetçe fıtrat sünnet üzerinedir. Yani o fıtrat dedi yani Peygamber Efendimiz'in sünneti iyilik Allah'ın bütün insanlar fıtrat üzerine yaratmış. İslam üzerine yaratmış. O da aynı şekildedir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ tala'al fecr felâ salâte illâ rek'ateyl fecr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tan yeri fecir ağardığı zaman ancak sabah namazın ilk iki rekat namazı sünnet kılınır. Şeyden sonra sabah namazından önce ancak 2 rekat sünnet kılabilir. Onun arasında olmaz bir şey. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بصلاة المنافق أن يؤخر العصر حتى إن كانت الشمس كترب البقرة صلاها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size münafığın namazını haber vereyim mi? O ikindi namazını geciktirir ve onu güneş sığırın iç yağı gibi sararınca kılar. Yani sığırın o işkembe saran iç yağı var ya o sarı olur. O renkte olunca kılar. Bu münafığın namazı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ikindiyi vaktinde geciktirmeden kılmak lazım. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tehramu salâ eden tasafan nâr kulle yevmen illa yevmel cuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cuma günü dışında her günün yarısı olduğu zamanda namaz kılmak haram olur. Yani tam güneşin bu öğle namazından 5 dakika 10 dakika önceye kadar ondan sonra ta ezan okunana kadar kılınmaz. Hem sabah güneş çıkarken öğlen bir de akşam güneş batarken bunlar namazın kılınmadığı zamanlarda. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatan la yusalla ba'duhuma as-subh hatta tatla'aş-şems ve'l-asr hatta tagribaş-şems. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 2 namaz vardır ki onlardan sonra nafile namaz kılınmaz. Biri sabah namazından sonra güneş çıkıncaya kadar ve diğeri ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Bunlar yani sünnet kılınmaz. Yani bunlar yani güneş batacağı vakit o vakit hiç olmaz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Es-salat nisfun nehar tukrah illa yevmel cum'a lenne cehennem kölle men tusicer illa yevmel cum'a. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cuma günü dışında gün ortasında kılmak mekruhtur. Namaz kılmak mekruhtur. Çünkü Cuma günü dışında cehennem her gün ortasında tutuşturulur. Yani o saat daha fazla ateşi horlar. Ama Cuma günü olduğu için Cuma günde olmaz. Cuma günü serbesttir kılabilir. Daha Cuma namazına kadar nafile kılınabilir. Yani herhangi bir namaz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيْبَلَّنْ شَهَدِكُمْ غَائِبُكُمْ لَا صَلُّ بَعْدَ الْفَجْرِ اِلَّا سَجْدَتَيْنِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki burada hazır bulunanlarınıza bildirsin. Yani oradaki sahabeler, orada olmayan insanlar daha sonra gelecekler olan için
tane fecir doğduktan sonra sabah namazının rekat namazından sünnetinden başka namaz kılmayın. Yani sünnetten farz arası o kılınmaz. Ancak daha önce ya daha sonra güneş çıktıktan sonra. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha ani salat ba'da sabah hatta tla'al şems ve ba'da hatta tağrub. Sabah namazından sonra güneş çıkıncaya kadar ikindi namazın sonra güneş batıncaya kadar nafile namaz kılmak yasaklanmıştır. Yasaklanmıştır. Neha ani salat nisfel nehar hatta tezûle şems illa yevmel cuma. Cuma günü dışında güneş zeval vaktini geçinceye kadar gün ortasında namaz kılmak yasaklanmıştır. Zeval dediğin güneşin şimdi buralarda o hal fazla gözükmez de Mekke Münevvere'de bir direk olursa mesela o ışıklar direkleri falan güneş öyle bir geliyor ki hiç gölge kalmıyor. Dümdüz. O gölge yapmaya başlayıncaya kadar o vakit mekruhtur namaz kılmak. Ama cuma namazı hariç. Sadaka Resulullah bin Mekâle ziyadillah şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ashabi kiram ve ila ruh cemil enbiya muhseyin kudar ve aşarâin ve ila ruh el-emmeti arba وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة إمام طريقة وارث خليفة خواجة بهاء الدين محمد الوسيل البخاري سيدنا خالد الرجواني مولانا شيخ شرف الدين الأحساني مولانا شيخ الله فايز الأحساني مولانا شيخ محمد بن علي الحقاني وسائر سادات الصديقين ومن حضرتهم وجوارهم حسين الخلفاء والرفقاء حاج مصطفى كرام الجملة مزيج شمشار الله شهيد الله تعالى الفاتحة